Götüm patladı. Tuvalete bir koşuşum var. Altıma sıçıyorum sandım. 15 gün burada ne yapacağım ya? Bugün 5 herhalde, Cuma. Bugün sabah doktorum beni hastaneye reddetti. Geç kaldım diye. Biz de o yüzden hazırlandık. Dımdımındaki bu ve şimdikine. Tuşlara basma çalışmasındayız arkadaşlar. Bana mısın demiyorum. 이건 괜찮은데. 여기 먹었다니까? 이거 봐! 파리야 이거? 부었다니까? 아, 얼굴도 부었어. 봐봐, 코도 부었어. 원래 그러는데. 아니야. 부은 게 아닌데. 뭐야 이거 왜 이렇게 따뜻해? Son gün olduğu için bilmiyorum ama yani 8 Eylül. Bayılmak üzereyim ya. Karnım çatlayacakmış gibi. Bastırıyor şuradan bir şey. Burası boşaldı şuraya kadar. Şuradan şuraya kadar boş. Ayaklarımı göstereceğim size biraz sonra. O kadar şiş ki saatlerdir ayakta tutuyorum. Soğan doğrağı, et yoğur bilmem ne. Bak. Terliklerimi çıkardım. Şu ayağa bakar mısınız? Balon gibi balon. Ah. Yoruldum. Bunların içinde kaşar var. Bunlar normal köfte. Hayatımızı karartır mı kız ameliyat olursa bak. 2 günde toparlanacağı varsa 2 ay mahvoluruz. 킹스웨트 거든. 킹스웨트니까 표현해. 표현해서 나갈 생각이 없어. Daha ne kadar yiyeceğim ben bunu ya? 3. Aa. Şuradan 2 ananas olsun. Bir tane ananas olsun. Pazardan ananas saldırdım. Mesela çok komik bir şaka ama Koreli olduğu için hiçbir zaman anlatamayacağız bu şakayı. 뜻이거든. 와이프를 산다는 게. 그냥 얼마나 설명해도 너가 이해 안 해. 네. 안 추워? 안 추워? 그냥 물 조금이라도 마시면 şey야. Birkaç saat sonra hastaneye gitmeyecekmişim gibi. Hala köle izara çalışıyor. Bugün doğum yapıyorum arkadaşlar. Hala brokoli çorbası yapmak peşindeyim. İki bir salon su dahil olduğu için çocuğum çıkmak istemiyor. Bu yüzden Zorla çıkartmaya götürüyoruz. Bıçak dayamaya gidiyoruz. hastaneye gidiyoruz. 너도 가. 너도 가. Dolaba böyle giden de var mıdır acaba? 가족 분만실은 1인실이며 산모와 보호자 1인이 입원 및 진통부터 분만, 회복의 전 과정을 함께하는 병실입니다. 내진을 통해 자궁문의 열린 정도와 폐하의 골반
devasa bir delik açmış ya. Nasıl bir sokma şekli. Dehan. Oh, it's me, Ansh. Bye, Ram. Take care. All the best for tomorrow. Yeah. You're gonna have a happy, healthy baby. Thank you so much. Yeah. Wow. What the fuck, bro? You fell asleep. Yeah, I think I did. Good morning bebekim. Niye geldin kapıdaki çabarıyorsun? Canca. Teşekkür Nereye? Az önce doktorum kontrole geldi. İçime Progress diye bir ilaç soktu. 10 miligramlık ilaç. Rahimin işte rahim kanalının açılmasını sağlamış. Umarım açılır. Ben de biraz uyudum, uyandım. Yorgunum. Kocam zaten uyudu. Telefonla konuşurken uyuyakaldı. Çok komikti. Normalde şu ana kadar kasılmaların başlaması gerekiyordu ama bana mısın demiyor hala. Arkadaşlar ben de şu an 145 bebişimin kalp atışıyla kendi sancılarıma bakıyorum. 145'e 32'ye düştü. 49-50'yi görüyor sancı eşiği ama benim için 30 da aynı, 50 de aynı. Hiçbir şey hissetmiyorum. Az önce işte arkadaşıma sordum bu neymiş falan diye, o anlattı. Şuradaki işte baştaki çocuğun kalp atışı, yanındaki de benim sancı değerlerimmiş. Yani normal bir doğum 80'li olduğunu söylediğine göre ben 80'e kadar dayanabilirim gibi gözüküyor. Bu arada saat 3:30 oldu. Hala uykum yok. Dediği şey sancı değil, kasılmayı gösteriyormuş. Yani rahmin ne kadar kasıldığını. Şu an kasılmıyor. Giderek düşüyor bence. Altıma işeyip şey demek istiyorum. Ha, suyum geldi falan demek istiyorum. Öyle bir rahatlık istiyorum yani şu an. Götüm patladı. Tuvalete bir koşuşum var. Altıma sıçıyorum sandım. Wow. Oppenheimer ben. 죽는 줄 알았어. 근데 소리만 나왔어. 뭐야? Evet arkadaşlar, az önce çay aldım. Onları aldıktan sonra suni sancıya başladılar. Şimdi ağrı hissetmiyorum ama varmış. Öyle diyorlar. Biraz da artarsa gün içinde bebeği doğuracağız. 시술할 때만 옆으로 돌아 누워 있는 거고요. 이제 아무것도 없다. 신기하다. 엄마 왔어. 나 미안해. günaydın. Aşkım. Evet arkadaşlar, orta halli buranın 15 günlüğü kaç bin? Sanırım 2300 dolara falan geliyor. İşte burada sana simit veriyor, ıkınmadan kaynaklı.
Sonra dolap koymuşlar. Oh, dolap elimde kaldı. Bebek şeyi sağmak için dolabı var kullanırsanız. Bir televizyon var. Ben Kore'de hiç televizyon seyretmediğim için çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Böyle bir alan yapmışlar arkadaşlar. Buymuş yani caravan dedikleri. Tabii benim geldiğim böyle diğer herkesin gittiği 5-7 bin dolarlık yerlerden değil. Bana kalsa bu bile gereksiz. Çünkü ne yapacağım? Yani ne yapabilirsin burada? Burası işte sana caravan dedikleri de ne biliyor musunuz? Doğum sonrası rehabilitasyon merkezi. Anne işte kendine gelene kadar 10 gün, 15 gün. Bizim ülkemizde kim sence Jollywood'a gitti ya? Olsa güzel olmaz mıydı? Gerçekten çok güzel olabilirdi yani. Sonuçta doğum yapıyorsun, vücudun senin çok böyle sağlam bir vücut değil hala. Ben mesela normal doğum yaptım, 0 sancı. Yani suyum gelmemiş, sancım yok. Zorla beni doğurttular. Çocuğum bir sürü olay yaşadı. Bunları sonra anlatırım belki. Çocuğum o yüzden hani buraya tek geldim. Çocuk da yok. Burası çünkü doğum sonrası anne bakım merkezi olduğu için alışmaya çalışıyorum şimdi. Gireli 5 dakika oldu. Girer girmez üstümüzü değiştirmemiz gerekiyormuş. Hemen pijamalarımı giydim. Oturdum. Bilmiyorum arkadaşlar. Birazcık deneyim. Sonra devam edeceğim nasıl bir şey olduğunu anlatmaya. Çünkü şimdi böyle bir kağıt verdi. Dedi ki bunların hepsine bak ezberle. Bu kağıtta yazıyor yani. İşte saat 8.30'da başlıyor kahvaltı. Saat işte meyve suyu falan içtiğim bir saat var. Juice saati koymuş ama. 10'da var. İşte atıştırmalık saati var 3'te. Ağzım biraz tatlansın, sok şik dediği bir saat var 5.30'da. Akşam da cuk verdikleri saat 7.30'da bir şeyleri varmış. Eğer çocuğunu emzirmek istiyorsan kullanacağın saati, emzirmek istemiyorsan süt sağıp verdiğin saati falan yazmış. Sonra hani onları var bu şey, akupunktur falan yaptırıyoruz ya bizim sülük mülük muhabbeti, onlar gibi düşünün. Böyle cam çektirme, bardak çektirme falan. Onları yazmışlar böyle saatlerini falan. Bir de mesela kasım meme diyelim ki işte böyle emzirmekten kaynaklı kas sıkışıyor, orası şişiyor falan ya. Onun için her gün 3-5 kere masaj yaptırabiliyor musunuz onu söylüyor. Popoyu yıkamak için köpüklü bir yıkama, baloncuklu bir yıkama sistemleri var. Onu yazmış nasıl kullanıldığını. Sabah kullan, akşam kullan diye. Çamaşırları, bu kıyafetleri her gün değiştirebiliyor musunuz? Yatmadan önce atarsan kirliye. Zaten sana yenisini veriyormuş falan filan. İç bacak için masaj genişliyor ya pelvik, orayı kapatmak için masaj ilk 7 gün yapılıyormuş bu. Ama bunları çekmem yasak. Bu arada şu an bunu çekmem de yasak. Burada hiçbir şey çekmeyin dedi, tamam mı? Verdiği eşyaları yazmış işte. Bu popo şeyi, simidi. Şu an üstünde oturdu. Biz buna ne diyoruz ya? Biz buna basur simidi falan diyorduk herhalde. Canınız gün saat 10'dan önce ayrılmayı unutmayın diyor. Ondan sonra çıkmak yasakmış. Arkasına da bizim eve en yakını buydu. Ya en yakını bu değil aslında. En yakın, en uygun olanı buydu. Ben çünkü dedim ki ben gitmek istemiyorum. Ne yapacağım? Ben şu an kendimi hapishanede gibi hissediyorum. Ya düşünsene, çocuk doğurdum. Çocuğum hastanede, küvezde. Kocam yanımda yok. Kardeşim vardı, kardeşim de yanımda yok. Hiçbir şeyim yok. Ben şu an Allah'ın unuttuğu ülkede tek başına bunalıma girmek için böyle hani tam loğusa tribine girmek için harika bir yer. Otur, bütün gün odada boş boş ağla. Öyle bir ortam. Daha ağlamadım. Bunların hiçbirini yaşamadım ama tam hani böyle film çekilecek, ağlamalık, tribe girilecek yer. 15 gün burada ne yapacağım ya? 15 gün var. Bir de şu an Chuseok tatiline denk geliyorum. 3 gün sonra Chuseok. Bu arada dün süt sağmayı denedim. Acılı bir şeymiş be. Rezalet. Uçları kıpkırmızı oldu. Ben bir gerizekalıyım, beceremedim. Zaten bir damla bak şu kadar, az sonra fotoğrafını koyarım. Şu kadarcık bir şey çıktı. Onu da şırıngayla çektim. Şu kadarcık şey çıktı. 1,5 saat, yani yarım saat yaptım, 2 saat dinlendim. Yarım saat yaptım, 2 saat dinlendim. En son 3. yaptığımda artık böyle kanıyordu, her yere kan akıyordu. En son o 3. yaptığımda şu kadarcık bir şey çıktı. Dedim ki çocuğuma ilk süt, kolostrum yani sonuçta. Vermemek olmaz. En azından bu da olsa yapalım dedim ama bakalım inşallah sütüm gelir ya. Bence çocuğum küvezde ve zamanından erken doğduğu için, zorla beni doğurtturdukları için böyle. Bıraksaydım, zamanında doğursaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Çocuğumu da küveze almayacaktım. Bilmem. Olacağı varmış. Yani sonuç olarak Kore'de doğum yapmak birazcık kötü. Yani Türkiye'deki doğumlara oranla kötü. Ben hastanede bile kalmak istemedim çünkü bildiğin travma. Yaşadığım her şey travma. Belki onu bir ara anlatırım.
Tamamen travma ya. Ne doktorluğunu biliyor, ne o hemşireler, bir şey değil mi? Derdiler. Yemin ediyorum. Gelen parmak atıyor, giden parmak atıyor. Normal doğum yapacağım dedim diye sıkılan beni parmaklıyordu. Yani 24 saat tecavüze uğruyormuşsun gibi yani. Ve 0 saniye 0 suni. Ay. Neyse buraları sonra şey yaparım. Gidiyorum. Anlatmayacağım. Şimdi bu kadar Sunny Jorovan girişimiz. Bay bay. Doktor yedince bu kadar mutlu olacağımı zannetmiyordum ama gerçekten bütün gün şunu beklemiş gibi hissediyorum. Kocam bana sormadan çocuğumun ismini Dehan koymuş arkadaşlar. Mango. 팬들은 아파요 어때요? çok 조금 아프면 이거 하나 더 내릴게요. Evet arkadaşlar, ilk sütüm. Çok mutluyum. Hazır burada kamera yokken böyle bir alan. Herkes toplanıyor işte çocuğunu emziriyor. Burada işte oturma şeyleri var. Bebek emzirme şeyleri var. Burada pijamalar var. Şurada. Bebeklerin işte süt sağma makinesinin şeyleri, temizleme şeyleri falan. Havalandırma bilmem ne. Güzel ortam aslında. Ben de şimdi bebek süt sağacağım o yüzden geldim. Evet bugün de inek dediğimize göre bugünlük ilaç şeyimizi seçelim. Buradan başlıyorum. Bu koltukta, bu yatakta otururken dedim ki bunu her yerseniz iyi geliyorlar, hapishane gibi falan. Hepsini geri alıyorum. Hepsini geri alıyorum. Türkiye'nin en büyük eksiği bir doğum sonrası rehabilitasyon merkezinin olmaması. Kardeşlerim gelin beraber açalım, zengin olalım, parayı bulalım. Yemin ediyorum geleceğin mesleği. Yani bunu kim bulmuşsa çok iyi yapmış, harika bir şey yapmış. Lohusalık mesela tripleri var ya bizim. Hiçbirini yaşamıyorsun abi. Ne akraba ne bir şey. İşte sana onu bunu yap diyen yok. Sütünü sağ bilmem ne. Adamlar sana zaten hepsini gösteriyorlar. Yani bilmediğin bir şey varsa o sana nasıl yapacağını anlatıyor, öğretiyor. İşte çocuk masajı nasıl yapılır, banyosu nasıl yaptırılır, eğitimlerini veriyor. Acıktığı zaman yemeğin zaten günde 5 öğün 6 öğün önüne geliyor. Tatlısı, matlısı vesaire işte süt yapsın diye ekstra dokunuk veriyorlar. Ha yemekleri çok güzel mi? Değil. Daha iyi kaliteli yemek yapan yerler elbet vardır ama idare ediyorsun, ediyorsun. Doyuyorsun. Ama ben doymuyorum. O kadar çok yemek yedim ki zamanında şu an karnım hiç doymuyor. Öyle bir sıkıntım var ama olsun, alışacağız yavaş yavaş. Bir şey olduğu zaman seninle ilgileniyorlar, sohbet edebileceğin insanlar var. En azından aynı şeyleri paylaşabileceğin insanlar var. Mesela işte bebeğine hangi pişik kremini aldın? Kore'desin sonuçta, farklı bir ülkedesin ve bunu tartışabileceğin, danışabileceğin insanlar olmadığı için sürekli Naver'dan komsek yapıyorsun, araştırma yapıyorsun. Ve bir sonuca ulaşamıyorsun çünkü Naver'da herkes bir şey yazıyor. Evet işte gerçekten güzel öneride bulunan insanlar da var, anne blogları falan ama herkesin söylediğine de sonuçta inanmak istemiyor insan. Çünkü senin deneyiminle onun deneyimi bir değil. Burada işte birlikte bu deneyimi yaşayarak çocuklarla beraber, çünkü aynı ortamdasın. Bu deneyimi yaşayarak hangisinin daha iyi olduğunu öğreniyorsun falan. Bence çok mantıklı. Ya başta çok saçma gelmişti ama şu an o kadar mantıklı geliyor ki. Bir şey olduğu zaman işte hani sıkıldı, canım mı sıkıldı? Çık abi. Ben az önce mesela şey yaptım. Sabah saat 8'de gittim ayaklarımı ılık suda beklettim ya da soğuk suda beklettim. Sonra işte ellerini muma sokuyorsun, bilek ağrılarını falan geçiriyor. Ben genelde geziniyorum, dolanıyorum, yürüyüş yapıyorum. Birazcık hareket olsun diye çünkü alt karnım maşallah ben çok kilo veremedim. Doğumda insanlar 10 kilo birden kaybettim diyor ben. Benim çocuğum zaten 3 kilo 700 gram doğdu. Ben 4 kilo kaybettim. Benim plasentam bile ağır değilmiş herhalde. Ya da ödem var bilmiyorum artık çıkınca göreceğiz onu. Evdeyken kocamla sürekli kavga ediyorduk. Birbirimizi yiyorduk. O beni ben onu öldürüyorduk böyle. Şu an bal gibiyiz, pamuk gibiyiz. Gerçekten bal gibiyiz, pamuk gibiyiz. Çünkü dün mesela gelirken buna bu çiçekleri alıp gelmiş. Kokusuz falan ama çok güzel görünüyorlar. Yani ufacık minicik bir jest de olsa kadınları mutlu etmek gerçekten kolaymış ya. Buna mutlu oldum yani. Bence bebişimizin durumu da daha iyiye gidiyor. Sütüm geliyor, sütüm gelmiyor, sütüm geliyor. Bir sürü süt sağdım. İnşallah benim paşam da bir güzel içeride kendine gelir. Ya anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Ben bu çocuğu 9 ay içinde taşıdım. Ben bu çocuk için kilo aldım. Vücudumun ağzına sıçtım. Hiç önemli değil.
Ama benim kocam kalktı. Benim beğendiğim ismi değil, kendi beğendiği ismi koydu çocuğuma ya. Tamam, hadi ikimiz de aynı anda isim koyalım. No problem ama yani çocuğumun adı sanırım şu an Kore. Yani düşündüğün zaman mantıken Kore. İkinci çocuğumun adını da Cumhuriyeti koyacağım, Kore Cumhuriyeti yapacağım. Öyle düşünüyoruz yani. Şu an Tehan Mingguk diye gidiyor. Bakalım. Neyse, sonuç olarak güzel. Yani tavsiye etmem falan diye düşünmüştüm ama tavsiye edermişim. Yani gerçekten böyle bir şeye özellikle kadınların çok ihtiyacı olduğunu girdikten sonra kanaat getiriyorsun. Bugün neler yaşayacağız bakalım. Bye bye. 태어나 여기다 깨어나 여기 왔다 엄마는 터키 사람 아빠는 공중이다 우리 스토리가 어떻게 시작했다 태어나 안에 특파바 코렐리 비즘 스토리 미소 başladı haçaba